Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber uygun fiyatta alınabilecek en mantıklı telefonları inceleyeceğiz. Yani 10.000 ile 15.000 TL aralığındaki en iyi cihazlardan bahsedeceğim. Ve şu an büyük ihtimalle sesim biraz kötü geliyor. Çünkü biraz hastayım. Sesim de o yüzden pek iyi değil. Şimdiden kusura bakmayın. Ve sizce bu serinin laptop versiyonda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsiniz. Açıkçası burada yine çok fazla bir cihaza yer vermedim. Çünkü fiyatını hak etmeyen hiçbir telefon bu listede olmayacak. Ve baştan da belirteyim, herhangi bir sponsorluk yok. Şimdi listenin en ucuz telefonuyla başlayalım. Burada Galaxy A25'i görüyoruz. Galaxy A25 önümüze çıkıyor. Özellikle bu sarı rengiyle ben buradayım diyor. Köşeli hatları ve genel tasarım itibariyle de S serisinde andırıyor. Alıştığımız Samsung tasarımıyla karşılaşıyoruz. Arka kapaktaki mozaik detaylar ışık altında da daha farklı bir hissiyat uyandırıyor. Arka kapakta çerçevelerde plastik. Ekran kısmında da 6.5 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz'lik bir tazeleme bu ekranda kullanılmış. HDR10, Dolby Vision gibi üst düzey teknolojiler bu ekranda yok. Ama Samsung gerçekten kaliteli bir panel kullanmış. Ekran oldukça canlı ve renk başarımı da oldukça iyi bir ekran. Parlaklık kısmında da 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. A25'te Exynos 1280'in güncellenmiş bir haliyle karşılaşıyoruz. Günlük kullanım uygulamalar sosyal medyada tam olarak ideal bir işlemci diyebilirim. Uygulama açılışlarında arayüz performansında bir tekleme, donma, kasma sorunuyla karşılaşmıyoruz. Oyun tarafında da PUBG'de hangi ayar olursa olsun 30 FPS stabil bir deneyim veriyor. Kamera tarafında da arka tarafta üçlü bir kamerayı görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve OIS desteğine sahip. F1.8 diyaframın yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı ve 2 megapikselde makro kameramız var. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Hızı da orta seviyede. Suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılığı yok. İkinci sırada 10.000 bütçeyle en çok önerdiğim Xiaomi telefonlardan ve yakın zamanda da incelediğim Note 11 Pro Plus'ı görüyoruz. Burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük, 120 Hz tazeleme ve 360 Hz'de dokunma hassasiyetini bizlere sunabilen oldukça kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Burada sadece kağıt üstünde değil, panel kalitesi olarak gerçekten Xiaomi üst seviye bir paneli bu telefonda kullanmış. MediaTek Dimensity 920 işlemcisi orta segmentin en güçlü işlemcilerinden. Oyun performansı olarak da Redmi Note 11 Pro PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS desteğini verebilirken HDR grafiklerde de 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Oyun esnasında kesinlikle takılma, donma sorunu yaşamazken neredeyse tüm oyunlarda da yüksek grafiklerde kasma, donma sorunu yaşamadan uzun süreler oyun oynadığımız zaman da telefonumuzda aşırı bir ısınmanın olmadığını söyleyeyim. Burada 108 megapiksellik f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip Samsung'un ISOCELL HM2 sensörü kullanılmış. İkinci kameramızda da 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kameramızda 2 megapiksellik makro çekim kamerası, delik çenteye konumlandırılmış 16 megapiksel Full HD 60 FPS videolar çekebilen güzel bir kamerayı görüyoruz. Video performansı olarak da arka kameramızda 4K 30 FPS'te elektronik sabitleyici ile birlikte videolar çekebiliyoruz. Burada 4500 mAh'lik bir bataryayı görürken sıfırdan 100'e yaklaşık 20 dakikada tam olarak doldurabiliyoruz. Üçüncü sırada özellikle uzun ömürlü kullanmak ve kamera benim için birinci öncelik diyorsanız Galaxy A35 oldukça mantıklı. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8
2.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 4. sırada Poco X6'yı görüyoruz. Bence tasarımsal açıdan X6 Pro'dan da daha şık ve daha sade bir tasarımla beraberiz. Arka kapakta kullanılan mat yüzeyin X6 Pro'ya oranla daha az parmak izi bıraktığında rahatlıkla söyleyebilirim. Ve X6 Pro'ya oranla da daha hafif bir telefonla beraberiz. 7.9 mm kalınlık, 181 gramlık ağırlığıyla da tek elle kullansak da elimizi çok yoracak bir telefon değil. 6.67 inçlik Full AMOLED X6 Pro'da olan ekran burada da kullanılmış. 120 Hz Full HD Plus ve 446 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve X6'nın ekran kısmındaki en önemli artısı aynen X6 Pro'da olduğu gibi 1800 nitlik maksimum parlaklığı. Orta segmentin en güncel işlemcilerinden Snapdragon 7S Gen 2'yi görüyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimize 12 GB RAM eşlik ediyor ve 256 GB depolamanın da UFS 2.2 ile geldiğini söyleyeyim. Kamera kısmında da arka tarafta üçlü kamerayı görüyoruz. 64 megapiksel ana kameramız f1.7 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve arka kamerayla da 4K 30 FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. 5100 mAh batarya, 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. Hoparlör tarafında da Dolby Atmos stereo hoparlörlere yer verilmiş. Son sırada hoparlör hariç her yönüyle düşündüğümde 15.000 bütçeyle alınabilecek en iyi telefon Honor 90'ı görüyoruz. Honor 90'da 6.7 inçlik Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme ile gelirken HDR10 Plus gibi ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojilerle beraber geliyor. Ekranın vermiş olduğu deneyim, kontrast, renk doygunluğu, genel kalite gerçekten muazzam bir seviyede. Açıkçası ekran ve tasarım yönünde hiç orta segment bir telefon gibi hissettirmiyor. 10 bit renk derinliği de bu ekranın en önemli avantajlarından. Snapdragon 7 Gen 1 bizlerle beraber. Burada 12 GB RAM ve baktığımızda 4 nanometrelik 7 Gen 1 oldukça performanslı ve verimlilik anlamında da bu fiyat bandındaki en iyi işlemci diyebilirim. Kamera tarafında da ana kamerada oldukça büyük bir sensörle beraberiz. Burada 200 megapiksel ve f1.9 diyafram açıklığını görürken maalesef OIS desteğini göremiyoruz. Ancak burada kamera olarak beni fazlasıyla şaşırttığını söylemem gerekiyor. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş açı ve üçüncü kamera olarak da makro kamerayı görebiliyoruz. 4K 30 FPS'te EIS ile beraber güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ön tarafta da 50 megapiksellik ana kameramız 4K 30 FPS çekimler yapabiliyor. 5000 mAh batarya ve 66 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Yazılım tarafında da Android 13 MagicOS 7.1 ile geliyor ve 3 yıl boyunca güncellemeleri almaya da devam edecek. Dostlar, şimdi bu 5 cihaz içinden de son bir değerlendirme yaparsam, eğer bütçem 10.000'e daha yakın ve benim için birinci öncelik kamera ve güncelleme desteği diyorsanız, Galaxy A25 ekran kalitesi, bataryası ve video performansıyla da bu fiyat bandındaki en mantıklı cihaz. Ama benim için performans ve hızlı şarj birinci öncelik diyorsanız, Note 11 Pro Plus'ta 11.000 TL fiyatıyla rahatlıkla alınabilir. Fakat benim oyunla işim yok. Kamera, batarya ve ekran benim için birinci öncelik ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesinde düşündüğümde bu fiyatlarda alınabilecek en uzun ömürlü telefon Galaxy A35. Fakat bu telefondan çok bir oyun performansı beklemeyin. Çünkü Exynos 1380 oyun odaklı geliştirilmiş bir işlemci değil. Bu noktada oyunlarda en fazla 40-45 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Eğer bu bütçede alabileceğim en iyi ekranı istiyorum ve oyun performansı da benim için önemli diyorsanız, Snapdragon 7S Gen 2 ve 8 GB RAM ile beraber Poco X6'da rahatlıkla alınabilir. Ama premium tasarım, performans ve kameranın daha çok fotoğraf tarafı ile ilgileniyorum. Hızlı şarj ve batarya performansı da iyi olsun diyorsanız, Honor 90 15.000 TL'ye benim favorim ve listeye genel
genel anlamıyla baktığım zaman açıkçası hepsi kendi fiyat bandının kesinlikle en iyileri. Fakat bu fiyat bandında her şeyi bir arada sunan tek bir telefon yok. O yüzden birinci odamız neyse ona göre bir tercih yapmak gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu fiyat bandında sizce hangi telefon alınır? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ve bu serinin laptop versiyonunda gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı ve WhatsApp kanalımız da var. Onların da linkleri aşağıda olacak. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da yine yorumlarda yazabilirsiniz. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar hoşça kalın.